Bir silah almak istiyorsunuz fakat hangi markayı, hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsunuz. Sizlere bununla ilgili birkaç tavsiyem olacak. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Yapmanız gereken videoyu sonuna kadar izleyerek vereceğim tavsiyeleri dikkatli bir şekilde dinlemenizdir. Sözü daha fazla uzatmadan gelin bakalım detaylar neymiş hep birlikte inceleyelim. Herkese merhaba. Ben Serdar Çeri. Yaklaşık bir yıldır bir silah sahibiyim. Sarsılmaz'ın SAR 9X Mete modelini 2022 yılının 11. ayında satın aldım. Benim için o kadar zor bir dönemdi ki bu zor durumu siz de şu anda yaşıyorsunuzdur. Eğer bu videoyu izliyorsanız büyük bir ihtimalle silah almaya karar verdiniz fakat hangi markayı, hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsunuz. Ben hayatımda hiç silah kullanmayan biri olarak ve yakın çevremde hiç silah görmemiş biri olarak hangi markayı, hangi modeli nasıl tercih edeceğimi bilmediğimden dolayı bu dönem benim için biraz sancılı ve zor bir dönemdi. YouTube'dan silah atış ve inceleme videolarını izleyerek karar vermeye çalıştım. Fakat benim için yanlış bir durumdu. Bu durum sizler için de yanlış. Çünkü YouTube üzerinde video çekip atanlar, silah tavsiyelerinde bulunanlar, marka ve model önerenler kesinlikle reklam ve sponsorluk videolarıdır. Kimse yoğurdum ekşi demez. Herkes kendi silahını önerip tavsiye etmeye çalışıyor. Fakat bir silah herkese hoş gelmeyebilir. Herkes aynı silahı beğenmeyebilir. Silah fazlasıyla kişisel bir zevk işidir. O yüzden almak istediğiniz silah kendiniz karar vermeniz, bir başkasının önerisi ve tavsiyesiyle değil, kendiniz kesinlikle birebir görerek almanız gerekir. Bunu yapabilmek için de bir takım kriterler vardır arkadaşlar. Bu kriterlerden sizlere tavsiye şeklinde bahsetmeye çalışacağım. Marka ve model belirlemeden önce ruhsatınız taşıma ruhsatı mı yoksa bulundurma ruhsatı mı? Bunu netleştirmeniz gerekiyor. Eğer taşıma ruhsatına sahip olacaksanız tercih etmeniz gereken modeller biraz daha küçük ve hafif yapıda olması lazım. Çünkü taşıma ruhsatı olduğu için çoğunlukla silahınızı belinizde taşıyacağınız anlamına gelir. O yüzden ağır silahlar, büyük boyutlu silahlar belirli bir süre sonra, birkaç zaman sonra size belinizde yük ve boyut olarak büyük geldiği için rahatsızlık verecektir ve silahı taşımaktan bir süre sonra vazgeçeceksiniz. Bundan kurtulabilmek için küçük boyutlu ve daha hafif modellere bakmanız avantajınız olacaktır. Eğer ruhsatınız bulundurma ruhsatıysa boyut ve kilograma çok fazla takılmanıza gerek yok. Çünkü her zaman üzerinizde taşımanız mümkün olmadığından dolayı biraz da görsellik arayabilirsiniz. Silahlarda büyük boyutlu olması, renk ve desenler sizi etkileyeceğinden dolayı görseli daha güzel silahlara ya da daha büyük ebatlı silahlara bakabilirsiniz. Bulundurma ruhsatı olanlar için tavsiyem bu şekilde. İkinci tavsiyem sizlere bütçenize uygun modellere bakın arkadaşlar. Silah alabilmek için bütçenizi aşıp kendinizi zor duruma sokmayın. Bu da size ikinci tavsiyem. Sizlere diğer tavsiyem arkadaşlar. Tercih ettiğiniz modelin 9 mm olmasına özen gösterin. Çünkü Türkiye'de 9 mm mühimmat çok yaygın olarak üretilmektedir. Hemen hemen her av bayinde 9 mm mühimmatı bulabilmeniz mümkündür. Diğer kalibre ve çaplardaki mühimmatları da bulabilirsiniz ama hem fiyat olarak sizi zorlar hem de stok olarak av bayileri farklı kalibre ve çapları stoklarında tutmuyor. O yüzden 9 mm'lik bir silah tercihi yaparsanız sizden bütçe olarak sizi zorlamayacak ve mühimmat temini konusunda size kolaylık sağlayacaktır. Sizlere bir başka tavsiyem arkadaşlar silah ergonomisidir. Silah ergonomisinden kastım kabzeyi tuttuğunuzda silahın elinize rahat ve estetik bir şekilde oturması, tetik ve kabze arasındaki mesafe parmak boyunuza uygun mu, değil mi? Bunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bazı modellerde kabze ve tetik arasındaki mesafe daha uzundur. Parmağı kısa olan kişilerde, eli küçük olan kişilerde bu nedenden dolayı parmak ucuyla atış yapmaya çalışır. Parmak ucuyla ya da parmak boğumuyla yapılan atışlar her zaman hatalı bir şekilde hedefe gider arkadaşlar. O yüzden parmağınızın şu orta kısımda bulunan yumuşak bölümüne tetik denk gelecek şekilde elinizin ergonomisine göre seçmeniz gerekir. Hangi silahın elinizin ergonomisine uygun olduğunu anlayabilmeniz için çoğunlukla büyük şehirlerde bulunan poligonlara giderek farklı marka ve model silahlarla atış yaparak el ergonominize uygun mu değil mi bunu anlayabilirsiniz ve farklı silah modelleriyle bir tecrübe oluşturabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımda bulunan videolarımın altına yapılan yorumlarda bazı arkadaşlar marka ve model önerisi istiyorlar ama marka ve model önerisi vermem kesinlikle yanlış bir durumdur. Birincisi Türkiye'de silah üreten farklı firmalar var arkadaşlar. Taraf seçmiş olurum. Taraf seçmem de doğru bir şey değil. Ben her ne kadar kendim sarsılmaz tercih etsem de bütçeme uygun olduğu için, el ergonomime uygun olduğu için benim kanalım farklı silahları da inceliyor.
İleride farklı marka ve modellere geçebilirim. O yüzden taraf seçmeyi hiçbir zaman kabul etmiyorum. O yüzden size model önermem doğru değil. Ve silah işi fazlasıyla zevk işidir arkadaşlar. Kişisel bir zevk işidir. Siyah renk benim hoşuma gidebilir ama bir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Altın rengi senin hoşuna gidebilir ama benim hoşuma gitmeyebilir. Standart bir gez ve arpacığın duruşu benim hoşuma gidebilir ama senin hoşuna gitmeyebilir. Ne bileyim, farklı gez ve arpacık modeli kullanmak isteyebilirsin. Farklı renkler kullanmak isteyebilirsin. Farklı boyutlarda olmasını isteyebilirsin. O yüzden silah işi fazlasıyla kişisel bir zevk işidir. Bundan dolayı videolarımın altında kesinlikle ve kesinlikle marka ve model önerisi yapmıyorum. Bunu zaten yorum yaparak soran arkadaşlar biliyordur. Sizlere silah marka ve model tavsiyem bu şekildeydi arkadaşlar. Marka ve model ismi önermedim. Kesinlikle marka ve modele siz karar vermeniz gerekiyor. Fakat nasıl karar vereceğiniz konusunda sizlere tavsiyeler verdim. Umarım bu tavsiyelerim sizler için faydalı olacaktır. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı aşağıdaki beğen tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın. Soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.